Merhaba İkizler Burcu, kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı ikizler ve yükselen ikizler niyetiyle kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce anlık enerji destemden yakın gelecekle alakalı 3 kart seçeceğim niyetinize. Bakalım falınızın öncesinde kartlar size nasıl bir mesaj gönderecekler diyorum. İkizler ve yükselen ikizler niyetiyle bakalım. Hangi kartların enerjisini alıyoruz? Evet. Burada ani bir ilişkisinde ani bir bitiş olan özellikle ikizler burçları için söylüyorum. Ya da bu ilişki bitecek mi? İlişkide devam edecek miyiz? Korkularım var, tedirginim diyen ikizler burcu için aslında burada kartlar bize bazı mesajları gösteriyor. Diyor ki ilişkinde arzuladığın sonuca kavuşacaksın. Yani şöyle diyelim ki bekar bir ikizler burcusun. O zaman aşk hayatına yeni biri geliyor ya da hayatındaki mevcut kişiyle olan ilişkin güçleniyor. İlişkinde beklediğin o güzel günler geri geliyor. Ve evli bir ikizler burcuysan ve artık bu evliliğin sana iyi gelmediğini düşünüyorsan ama bu evliliği bitirip bitirmemekle alakalı korkuların varsa burada da kavuşma enerjisi veriyor. Yani gerçekten bitiş istiyorsan evet, hani korkmana gerek yok. Evet, bir seçim yapacaksın ve bu seçim akabinde bir şeyleri bitireceksin ya da devam edeceksin. Daha doğrusu neyi özlüyorsan, hangi sonucu arzuluyorsan o sana gelecek diyor sevgili ikizler. Hazırsanız hemen şöyle fincanınızı da sizler için bir yorumlayalım. İkizler ve yükselen ikizler burcu enerjisi niyetiyle neyse haliniz çıksın falınızda diyorum. Evet, son zamanlarda biraz sanki gözyaşı akıtılmış ve bu gözyaşıyla birlikte büyük bir yük de üzerinizden çıkmış gibi hissettiriyor açıkçası. Dilerseniz sizler de hemen şöyle fincanınızı inceleyin ve ben de sizler için tabii ki yorumlama aşamasına geçeceğim sevgili ikizler. Bakın bakalım sizler neler görebiliyorsunuz. Ben de gördüklerimle yorumlamış olayım. Evet. Evet sevgili ikizler. Şimdi bu fincanın sizin için çok güçlü mesajlarla dolu olduğunu söyleyebilirim. Adeta kaderin ipuçları sanki fincanınızda saklı gibi görünüyor. Hem kalbinizi hem de aklınızı derinden etkileyecek gelişmeler görüyorum açıkçası burada. Bu videoyu izleyen tüm ikizler ve yükselen ikizler önümüzdeki günlerde bir takım seçimlerle sınanacak gibi görünüyor. Zaten kartımızdan da seçimlerle alakalı kararlar burada bize bildirilmişti. Balık kartı bazen evet bir konuda net bir seçim yapmak zorunda olacağımızdan bizlere bahsediyor. Fincanınızın alt kısımları oldukça yoğun. Bu duygusal olarak bastırılmış bir dönemden geçtiğinizi gösterir. Sanki bir şeyleri böyle içe doğru atmışsınız ama bunların bazıları da gözyaşıyla birlikte çıkmış ki hatta bir tanesi artık üzerimden bir yük çıktı ya da bunu sonunda dile getirdim. Evet, korktum, tedirgindim ama iyi ki de dile getirdim dediği bir şeyleri burada bahsedebilir. Ama işte yine burada üst kısımların açık alanda olması fincanınıza genel anlamda baktığım zaman yine içsel sıkışıklığınızın artık hani çözülmeye başladığını anlatıyor. Duygusal olarak kabuğunuzu kıracağınız bir dönemin içerisine girdiğinizden bahsediyor. Hemen burada böyle aşağıdan yukarıya doğru uzanan bir yol görüyorum ama biraz böyle hani engebeli yokuş bir yol gibiymiş ve çıkışı hiç de kolay değilmiş. Bence bu zihninizin içindeki bir yoldan sizlere bahsediyor. Bir konuda zihinsel olarak zihninizle, mantığınızla özellikle kararsız kaldığınız bir konuda netleşeceksiniz ve sıkışıklık yaşadığınız bir konuda çözüm bulacaksınız olarak görünüyor. Hemen bu tarafa geldiğimde yine
yukarı doğru çıkan bir takım izler olduğunu görüyorum. Sevgili ikizler burcu dostum. Bu da bence bir yol gibi, hani bir yol hissettiriyor bana. Ama bu da bir kader yolculuğu gibi. Yani bunlar fiziksel yollar değil de zihinsel ve kadersel yolların habercisi. Yine bir karar verme süreci. Çünkü e, burada tamamen bir yol enerjisi almıyorum. Böyle hani zihinsel ya da dediğim gibi kader yolculuğu gibi bir yoldan bahsediyor. Evet, buradaki çizgi diğerine nazaran biraz daha dik. İş, aşk ya da geçmiş konularıyla alakalı ya da geleceğinize yönelik bir karar vereceksiniz. Hatta bu kararı ne yönde vereceğinizi de biliyorsunuz. Bence birilerine bildirme aşamasındasınız. Ama hangi konuda hangi karar vermeyi istiyorsanız, yani zihninizle kalbinizi aynı anda kullanabiliyorsanız, aslında o verdiğiniz kararın doğru ve hayırlı yönde ilerlediğinden bahsediyor. Fakat bu yolun hemen üstünde sanki şöyle bir dağ varmış gibi, hani ufak çaplı bir engelden bahsedebilirim. Ama korkunuz olmasın, çünkü onun da hemen üstünde bir küçük böyle minicik bir kuşunuz çıkmış. Bu da ne demek? İlahi bir destek, beklenmedik birinden gelecek olan bir yardımdan bahsediyor. Hemen burada bir tane kalp figürünüz var. Biraz ters açıdan bir kalp ama kalp kalptir sevgili ikizler ve burada bir kalp olduğu bariz belli. Dilerseniz sizler de bakın, hem de böyle çıkıntılı bir kalp gibi görünüyor. Aşk ve duygusal konularda iyileşmeyi simgeliyor bence. Kalbin hemen yanında şöyle gölgemsi bir alan var ve geçmişte kalmış bir kırgınlık. Bu dönemde bir yüzleşme yaşayacaksınız. Birileri sizden özür dilemek isteyebilir ya da sizin affınızı kazanmak için çabalayabilir. Muhtemelen siz de bu kişiyi hissedeceksiniz ya da karşınıza çıkacak olarak görünüyor. Kalbiniz yeniden açılmaya başlıyor. Evet, buradaki kalp biraz bayağı kapalı. Hani böyle çok sıkıntıyı barındıran, işte neden ilişkilerim, olaylarım ters gidiyor diyen bir ikizlerin kalbi gibi bir şey var. Hatta bazı dilekleriniz, niyetlerinizle alakalı sanki bir takım adaklar adamışsınız, dualar etmişsiniz ve bu dilekler gerçekleşiyor. Sıra gelecek adanan adakları adamaya sevgili ikizler burcu. Ve bu adakları asla unutmamanız gerektiğinden de tabii ki sizlere bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ama burada evet, hani sizden af dileyerek gelecek olan bir kişi var ya, sonrasında bu kişiyle tekrar bir tartışma ve uyumsuzluk olabilir. O yüzden her geleni değil de gerçekten kalbinizde kalanları tutmanız gerekebilir. Yine burada bir kuşunuz var. Bu biraz daha irice bir kuş ve bu da kanadını açmış olarak sizlere geliyor. Bu net doğrudan gelecek olan yazılı veya dijital bir haberden bahsedebilir. E-posta, Gmail, sosyal medya, SMS, hani WhatsApp vesaire gibi gelecek olan bir yerden bir mesajınız var. Kuşun yönü daha çok böyle dışa dönük olduğu için sevgili ikizler, bu çevreden ama dış çevreden biri ve uzak bir yerden gelecek olan bir haberden bahsediyor. Hem umut verici hem de beklenmedik bir gelişme gibi de hissettiriyor. Yine fincanınızda F harfleri, S harfleri görünüyor sevgili ikizler. Bir de hemen burada 3 rakamınız var. F, E ve S harfiniz, aynı zamanda da 3 rakamlarınız var. Bu da tabii ki bir kişinin, bir kurumun ya da bir olayın geçtiği yerin baş harfleri olabilir. 3 rakamınız zaten bariz belli olarak çıkmış burada. O yüzden bazen buna şunu da diyebiliriz. Hani burada 3 gün, 3 hafta, ayın 3'ü civarı bir takım olaylar olacak ya da aynı zamanda üçüncü kişi etkisidir. Özellikle aşk veya iletişim konularında bir aracı kişi devreye girebilir gibi bir şeyleri de bize hissettiriyor. Fincanınızın dip kısımları bulanık ama
sıcak tonlarda olarak bana yansıyor. Bastırılmış duygular temizlenme evresine doğru gelmiş. Hani sizler de bakacak olursanız öyle çok böyle yoğun buhranlı bir dip değil aslında. Hani evet hala puslar var. Sisli hani böyle bir bulut görüntüsü gibi de görünüyor. Böyle yoğun bir kıvam ama bu daha çok hani açılmaya başlayan bastırılmış duygular gibi görünüyor. Evet bu dönemde net olarak bir yüzleşme, affetme ya da bitirme enerjisi yoğun ve sonunda bir rahatlama enerjisi geliyor sevgili ikizler. Bu ay bence ben ne istiyorum sorusunun cevabını net bulacaksınız. Bir karar, bir haber, bir yüzleşme ve içsel özgürlük sizlere geliyor. Kahve fincanı sizlere diyor ki kaderiniz sizinle oyun oynamıyor. Adeta sizleri büyütüyor sevgili ikizler burcu dostlarım. Dilerseniz hemen şöyle tabağınıza da bir bakalım. Yani tabağınızda oldukça yoğun, açılmasını biraz bekleyeceğiz. Biraz hane içi karışıklık bir dönemden mi geçtiniz diye düşünüyorum. Dalgalı dalgalı böyle. Evet hane içinde bence hala huzursuz etkiler var. Bir takım huzursuzluk durumları mevcut olarak görünüyor da. Haneden biri bir konuda sizi böyle bir şeye engelliyor olabilir. Bir yola mı gitmek istiyorsunuz? Gitmenizi istemeyen birileri mi var? Haneden birilerinin sizin kısmetlerinizi dışa attığını, kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz? Burada hep balıklarınız böyle içeri girmeye çalışırken böyle dışarılarda kalıyor gibi hissettirdi. Adında ya da soyadında F ya da E harfi geçen kişilerle alakalı yine burada bir takım olaylar baş gösteriyor. Özellikle evet burada bir yengeç figürü var. Yengeç burcu olduğunu düşündüğüm kişilerle alakalı bir gözyaşı akıtılmış gibi hissettiriyor. Dileklerinizin biri çabucak gerçekleşecek, birisi için de biraz daha yavaş bir süreçten bahsediyor sevgili ikizler. Hane içine gelecek olan da burada aslında temiz bir haber var ama hane içindeki problemler biraz daha zamanla çözüme kavuşacak gibi hissettirdi açıkçası bana. Hani sanki gitmek istenilen bir yol var ya da bir şey başarmak istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Ama bir türlü bunlara izin çıkmıyor, müdahale ediliyor, hedefler şaşırtılıyor gibi hissettiriyor. Hane içinde bu dönemde bir şeylerin kaybolması, ya da ne bileyim dışarıdan gelecek bir kişinin aniden huzursuzluk çıkarması gibi durumlarınız gündemde. 2 tane çok güzel kuşunuz çıkmış. Hane içine bu sanki içerideki sıkışıklığı dağıtacak bir haber geliyor. Bir de haneye gelecek olan maddi bir durumdan bahsedebilirim sizlere. Sanki böyle işte birilerine ek bir iş ya da beklenmedik bir para ya da böyle alım satımla alakalı gelecek olan bir takım para gibi durumlardan bahsediyor. Genel olarak çok kötü değil fakat yine de hane içindeki sıkışıklıklar biraz daha böyle zaman aşarak gerçekleşecek gibi hissettirdi. Özellikle çocuğu olan bir ikizler burcuysanız ya da kardeş vesaire ya da ilgilendiğiniz haneye girip çıkan bir çocuktan da bahsedebiliriz. Bu dönem onlarla alakalı çok yoğun süreçler yaşayacak. Biraz kendinizi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Evet çocuklar için her şeyi yapacağız tabii ki ama zaman zaman kendimizi dinlendirmeyi, gerekirse destek almayı unutmayacağız diyoruz. Evet bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmiyorsanız takip etmeyi, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.